Rusya'nın çelik yıldızı Su-57 neden Ukrayna'da hiç kullanılmıyor? Bugün sizlerle beraber Rusya'nın yaklaşık 2 yıldır devam eden Ukrayna Savaşı'nda neden Su-57 savaş uçaklarını kullanmayı tercih etmediğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştiren, Sovyetlerden miras kalmayan, Rusya'nın Sovyetlerden sonra projesini geliştirdiği, ihaleye sunduğu bir 5. nesil proje Su-57. Sovyetler Birliği zamanında pek çok savaş uçağıyla Batı'ya korku salan Rusya Sovyetlerden sonra verdiği ilk ciddi sınavda çok zorlandı diyebiliriz. İlk uçuşundan sonra seri üretime geçmesi beklenen Su-57'ler bir türlü seri üretime geçemedi. Dış alımla gelen parçalarına ambargo koyuldu, finansal ortaklar projeden çekildi ki bu ortaklardan biri Hindistan'dı. Bu da yetmezmiş gibi teknolojik problemler baş gösterdi. Uçağın tam olarak 5. nesile evrilmesi bile gerçekleşmedi. Büyük hayallerle çıkılan yolda ortaya tasarımsal olarak çok güzel bir uçak çıktı. Evet, ama ambalaja da aldanmamak lazım. Rusya Su-57'yi gönlünce bir türlü kullanamadı. Resmi olmayan rakamlara göre ise Rus Hava Kuvvetleri'nin elinde şu anda 10 tanesi prototip, 14 tanesi ise seri üretim olmak üzere toplamda 24 adet Su-57 bulunuyor. Verilen siparişler ise saydığımız sebeplerden ötürü sürekli erteleniyor. Planlanan rakam ise 2028 yılının sonuna kadar 76 adet Su-57'nin hava kuvvetlerine teslim edilmesiydi. Fakat bu rakama Rusya bir türlü ulaşamadı. Peki Rusya elinde bulunan az ama avantaj sağlayabilecek Su-57'leri neden Ukrayna'da kullanmıyor? Gelin buna bakalım beraber. İlk sebebi teknoloji. Su-57'nin Ukrayna topraklarında düşürülmesi durumunda uçağın aviyonik sistemlerinin Ukraynalılar dolayısıyla Amerika ve Batı tarafından çalınmasından korkuyorlar. Bu riski göze alamıyorlar. Sonuçta daha önce bu tecrübeyi MiG-29 ve MiG-25'in kaçırılmasıyla acı bir şekilde tatmışlardı. İkinci sebep ise tamamen psikolojik. Rusya'nın hava propagandasının başrol oyuncularından olan Su-57'nin Amerikan Patriotları tarafından ya da Ukraynalar tarafından düşürülmesi, psikolojik üstünlüğü tamamen karşı tarafa verebilir. Ayrıca uçağın karizmasını ciddi bir oranda da çizebilecek bir olay. Bu düşüş yine aylarca Batı'nın kara propagandasına sebep olabilir. Evet, bu iki ana sebepten dolayı Rusya Su-57'leri Ukrayna'da kullanmıyor ama Su-57'ler stealth değil mi? Öyle kolay kolay düşmez diyorsanız haklısınız. Su-57'ler stealth özellikte, yani hayalet uçaklar. Ama o kadar hayalet değiller. Bunu şöyle bir örnekte açıklayalım. Rus hava savunma sistemi S-400'lerin uzun menzili radarı 91N. 6E, bu radar 390 kilometreden 4 metrekare büyüklüğündeki bir uçağı, yani standart bir uçağı tespit edebiliyor. Eğer bu radara karşı Su-57 ile ilerlerseniz bu tespit mesafesi 155 kilometreye düşüyor. Sizi 155 kilometreden fark edebiliyor. Eğer bir F-22 ile ilerlerseniz bu mesafe iyice düşüyor ve 27 kilometreye geliyor. Sizin de anlayacağınız üzere görünmez ama o kadar da görünmez değil. Tabii bunun en büyük sebebi Su-57'de kullanılan eski tip motorlar. Evet, Rusya Su-57'leri bu sebeple Ukrayna hava sahasına sokmuyor, ancak Ukrayna hava sahasına girmeden kendi hava sahasında Su-57'leri uçurup uzaktan atışlar yaptırıyor. Su-57'leri yine kullanıyorlar. Ama tabii ki çok büyük bir avantaj sağlayamıyor Su-57'ler. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.